Merhabalar. Uzun yıllar mesleki hayatımı özel bir hastanede geçirdikten sonra klinik açma hayaliyle 1 Haziran'da muayenemi açtım. Muayenehanem Yalı Ataköy sitesinin C bloğundadır. Kliniğimizde neler yapmaktayız? Bundan biraz bahsedeyim. Öncelikle tüp bebek ve tüp bebek hastalıklarının tamamını ilgilendiren laparoskopik cerrahi, histeroskopik cerrahi ve bunun tüp bebeğin gelişmesinde, tüp bebeğin başarısında etkili olabilecek bütün işleri kliniğimizde yapabilmekteyiz. Kliniğimiz aynı zamanda konsültasyon üzerine de giden bir klinik. Ürolojik problemlerimiz için ayrıca hocamız gelmekte. Aynı zamanda perinatoloji uzmanımız bulunmakta. Detaylı ultrason incelemeleri, riskli gebelikler konusunda yardımcı olmaktayız. Aynı zamanda başka bir hizmetimizde konsülte olarak diyetisyen arkadaşımız mevcuttur. Hem tüp bebekte sağlıklı beslenme, tüp bebeğin başarısını arttıran doğru beslenmeyi hem de kilo verme konusunda bize desteği olmaktadır. Bunun dışında rutin gebelik takiplerini yapıp jinekolojik hastalarımızı değerlendirmek, aynı zamanda bu şekilde saptadığımız problemlerde, küçük müdahalelerde, spiral takılması gibi durumlarda kliniğimizde yapılmaktadır. Anestezi gereken hiçbir müdahaleyi kliniğimizde tabii ki yapmıyoruz. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Kliniğimizin 3 tane elemanı mevcut. Bunların bir tanesi hemşiremiz, bir tanesi hasta ilişkileri, bir tanesi de misafirlerimizi ağırlamak için yardımcı elemanımız. İpek hemşiremiz bize tüp bebekte, muayenelerde ve muayenede yapılabilecek standartları taşıyan bütün girişimlerde yardımcı olmaktadır. Hasta ilişkileriyle Birsen Hanım ilgilenmekte. Bütün hasta karşılanması, randevular, hasta ilişkilerinde tamamen sağ olsun ilgilisini eksik etmiyor. Onun yardımını almaktayız. Diğer elemanımız da bize sağ olsun gene çayımızı, kahvemizi eksik etmeyen, hastalarımızı karşılayan Zeynep Hanım'dır. Yani hastalarımıza yakından ilgilenip oluşabilecek problemleri yakından takip ederek çözmek niyetindeyiz. İpek hemşire kliniğimizde bir laboratuvarla anlaşmamız sebebiyle bütün tetkikleri kan alarak laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarımız en kısa sürede sonuç vermektedir. Aynı zamanda İpek hemşire kliniğimize gelen tüp bebek hastalarımıza ayrıntılı bir şekilde ilaç tedavisini anlatmakta, gerekirse uygulamalı bir şekilde devam ettirmektedir. Onun dışında NST dediğimiz bebeğin kalp atışlarını yazdırma konusunda da kendisi bize yardımcı olmaktadır. Herhangi bir hastamız bir şekilde bir şikayetiyle başvurdu ve biz bu hastamızı ayrıntılı bir şekilde inceledikten sonra tespitini saptadığımız, muayenesi sonrası, tetkikler sonrası saptadığımız bir jinekolojik patoloji olduğunda, örneğin miyom gibi, örneğin kist gibi hastamızı değerlendirdik. Gerekli tetkiklerini yaptık, ameliyat sürecini başlatıyoruz. Ameliyat sürecini çalıştığımız birkaç hastane ile bilgilendirdikten sonra hastamızı öncesinde gerekli tetkikleri alarak, hastane randevumuzu alarak hastayı belli bir saatte aç ve susuz olarak sabah 7 genelde 8 arası hastanede olmalarını istiyoruz. Bu dönemde bazı hastalıklar ve bazı durumlarda özellikle hastanenin isteğine göre de COVID testini yapmaktayız. Hastamız bir anestezi sürecinden geçtikten sonra değerlendirildikten sonra ameliyat sabahı klinikten çıkıp hastaneye gidiyoruz ve bu şekilde hastanemizi de seçtiğimiz hastanemizde ameliyatımızı gerçekleştirdikten sonra vizitimizi yapıp hastamızı ertesi gün ziyaret etmek istiyoruz. Genel durumunu değerlendirmek istiyoruz. Daha sonra genelde bir hafta sonra kliniğimizde kontrolünü yapıp patoloji sonucu değerlendirdikten sonra gerekli önerilerde bulunuyoruz. Tüp bebek ilginç bir süreçtir. Çiftlerin rahat olması, öncelikle tedaviye inanmaları,
hekimine inanmaları ve birbirine inanmaları çok önemlidir. Bu şekilde öncelikle klinimizde yaptığımız işlerden biri jinekolojik değerlendirme, yani kadın muayenesini ayrıntılı yapmak. Aynı zamanda erkek muayenesi için de konsültasyon istediğimiz, yani fikir aldığımız üroloji uzmanından onunla ilgili gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra bazı hastalarımızda psikolojik destek gereksinimi duyabiliyoruz. Bu sebeple hastalarımızı, çiftlerimizi iyi bir şekilde hazırlayıp öncelikle tedaviye inanmalarının birinci basamak olduğunu inanıyoruz. Daha sonra muayenemizi ayrıntılı yaptıktan sonra, gerekiyorsa tetkiklerimizi de yaptıktan sonra tedavi şekline karar veriyoruz. Tedavi yöntemini belirledikten sonra hastalarımızı, çiftlerimizi daha doğrusu iyi bir şekilde buna kanalize edip gebe kalmalarına, tabii ki tetkiklerinin ve embriyoların oluşumu sonrası tedaviye inanmaları bizim için önem kazanmakta. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bir şekilde tedaviye inanmayan hastalarımız için de bir hipnoz yöntemiyle çalışan arkadaşlarımızla tanıştırmak hedeflerimizden bir tanesidir.